Şimdi sunum saati şu şekilde kesiyoruz. Siirt perde pilavı için 1 su bardağı bademim var. Çiğ bademlerim bakın. Fakat kabuklarını istemiyoruz. Kabuklarımızı soymak için üzerine kaynar su döküyoruz. Bu şekilde 1 saat bekleyince. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün Selvi'nin mutfağı Siirt'e gidiyor. Siirt'in meşhur perde pilavını yapacağım. Bunun için tüm malzemelerimi hazırladım. Öncelikle 4 adet butum var fakat butlarım o kadar küçük ki normalde iri olursa 2 tane kullanabilirsiniz. 3. su bardağı suyumu ilave ediyorum. 4. su bardağı suyumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı suyumu ilave ettim. Soğuk suyumu. İçerisine beyaz tane karabiberimi ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısık ateşte etin kemiğinden ayrılmasını bekliyorum. Tarifim yılbaşı için arkadaşlar, aynı zamanda sofralarınıza bereket getirecek. O yüzden sizlere öneriyorum. Üzerine kaynak su dökmüştüm 1 saat önce. Şimdi kabuklarını bu şekilde temizliyorum bademlerimin. Pilavımda badem ve dolmalık fıstık kullanacağım. Siz ekonomik değil derseniz bakın size bir öneride bulunacağım. Badem, fıstık çok pahalı olduğu için dolmalık fıstık. Onun yerine çiğ fıstıkların kabuklarını soyarak bunu kullanabilirsiniz. Ben zaman zaman bu fıstığı da kullanıyorum. Çok nefis oluyor. Sizlere önerim bu yönde de. Ama bugün ben size yılbaşı olduğu için orijinalini çekeceğim. 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı pirincimi 3 su olarak yıkadım. Üzerindeki nişastasını aldım. Daha sonra üzerine sıcak su ilave ettim. Bir yarım saat bekledi. Şimdi pirincimi sıcak suyundan arındırıyorum. Süzüyorum. Bademlerin kabuklarını soydum. Kağıt havlu üzerinde iyice kurumalarını bekledim. Siirt pilavını yapmak için kullanmış olduğum kabım ısıya dayanıklı fırın kabıdır. Şimdi kabımı güzelce kalın bir tabaka halinde tereyağını iyice yağlıyorum bakın. Tereyağı hem kızarmasını sağlıyor bu hamurumuzun. Şimdi açacak olduğumuz hamuru. Hem de bademlerimizin yapışmasını sağlıyor. Bu kısmı çok önemli. Mutlaka güzel yağlayın kabınızı. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Dolu dolu. Şimdi hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı var. Yani 50 gram. Tam 50 gram zeytinyağım var. Hepsini güzelce kar haline gelene kadar karıştırıyorum. Sıvılar güzelce karıştıktan sonra içerisine aldığı kadar un ilave edeceğiz. Hani bir tabir var, kulak memesi yumuşaklığında. O şekilde gelene kadar unumuzu ilave edeceğiz. Artık tabaktan aldım. Masada yoğuruyorum. Bakın dıştan içe hamurumuz hep. Yoğurma şekli budur hamuru. Şimdi ağzı kapalı bir kapta buzdolabında hamurumuz güzelce dinlenecek. Bu arada cam kabımı tereyağı sürdüm. Derin dondurucuya attım. Tereyağının donmasını bekliyorum. Bademlerle süsleyeceğim. Bu püf noktasını lütfen unutmayın. Şimdi üzerini örtüyorum. Buzdolabında dinleniyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Etimiz bu kadar güzel pişti. Kemiğinden ayrılıyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Etlerimi bu şekilde tel tel didikliyorum. Şimdi buzluktan çıkardım. Bakın tereyağı dondu. Bademlerimi yapıştırdım. Eğer buzluğa koymazsanız bademler kayıp düşüyor. Mutlaka tereyağını
Derin dondurucuda dondurun. Şimdi tekrar derin dondurucuya gidiyor. Pilavım demlenene kadar. 100 mililitre zeytinyağı. Temizlemiş olduğumuz bademlerimizi kavurmakla pilav yapımı başlıyor. Önce bademlerimizi kavuracağız. Çünkü bademlerimiz geç kavruluyor. Daha sonra dolmalık fıstığımızı ilave edeceğiz. Bakın bademlerim kavruldu, renk aldı. Şimdi dolmalık fıstığımı 1 yemek kaşığı ilave ediyorum. Dolmalık fıstığımın da renk almasını bekliyorum. O çok çabuk aldığı için sonradan ilave ediyorum. Dolmalık fıstıklarımı da kavurmaya devam ediyorum. Lütfen arkadaşlar Servin'in mutfağına destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Zil tuşuna da basarsanız bundan sonraki tariflerimden haberdar olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım ki daha fazla şöyle kenarına alayım ki yanmasın fıstıklarımız. Bu aşamada 2 yemek kaşığı üzüm ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Baharatlarını ilave edeceğiz. Ocağın altı şu anda kapalı. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Pilavın pirinçlerin üzerine eğer baharat koyarsanız karıştırırken pirinçleriniz kırılabilir. Bakın bu püf noktası. Baharatlar pirinçler içine girmeden önce bu şekilde karışacak. Bu püf noktası, sıralamaya lütfen dikkat ediniz. Şimdi pirinçlerimi artık kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte pirinçlerim kırılmadan yavaş yavaş bu şekilde karıştırıyorum. 3 bardak pirince 4 bardak su ilave edeceğim. 2 bardak tavuk suyum çıktı. 2 bardak da sıcak suyum. Toplamda 4 bardak. Şimdi ocağın altını açıyorum artık. Bakın çok güzel kavruldular. Bademler badem olduğu belli. Fıstıkların fıstık olduğu belli. Püf noktalarını lütfen dikkat edin ama ocağın altını kapatmayı unutmayın sakın. Arada kapatacağız. 1-2 dakika pirinçlerimin baharatla birlikte kavrulmasını bekliyorum. Sularını vereceğim. Bakın şu anda hazır. Suyunu verebiliriz artık. Tavuk suyu 1 bardak. 2. bardak 400 mililitre oldu şu anda. Sıcak suyumu ilave ediyorum. 800 mililitre. Şimdi kaynadıktan sonra kahve ocağında kısık ateşte yavaş yavaş pilavımızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşe alıyorum. Şöyle tavuk etlerimizi lif lif ayırıyoruz. Bakın bunları hepsini ayırdım böyle tek tek. Şimdi bu kalan da bu da çıkan kemikleri, derilerini kullanmıyoruz. Şöyle alıyoruz etimizi. Derisi varsa temizliyoruz. Derisi çünkü hiç güzel olmaz. Onu atıyoruz. Etimizi böyle lif lif ayırıyoruz. Özelliği bu pilavın. Bu şekilde temizlemeye devam ediyorum. Bakın hiç karıştırmıyorum. Pilavın suyunu çekti. Göz göz oldu. Şu anda üzerine havlu örtüyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve yarım saat dinlenmesini bekliyorum. Pilavımız demlendi. Bakın tane tane mis mis oldu. Şimdi arkadaşlar bu iki türlü oluyor. Bu şekilde hazır oluyor. Fakat ben içerisine dereotu ilave ediyorum ve çok yakışıyor. Tercih sizin. İçine dereotunu koymak zorunda değilsiniz. Fakat dereotu fresh yapıyor.
O tavuğun kokusunu da alıyor. Süper bir lezzet oluyor. Siz nasıl uygun görürseniz. Bakar mısınız pilavımız şu şekilde. Nasıl tane tane. Daha tam soğumamış. Hemen tencerenin kapağını kapatayım. Şimdi hamurunu açıyorum. Ama şu pilavı da bir görmenizi istiyorum. Bademleri bu şekilde kavurun. Fıstıkları arkadaşlar ki içinde bakın badem olduğu belli olsun. Yoksa beyaz beyaz içinde badem. Bakın fıstıkların güzelliği nasıl belli oluyor. Şu şekilde bile bir kaşık alın. Ay muhteşem bir lezzet. Şimdi şöyle hafif açtım. Hamurum da dinlendi. Çok güzel oldu. İnce olmasın arkadaşlar. Ona özen gösterelim. Tamam. Hazır. Şuralarını hafif unluyoruz. Burası çok önemli. Şu kısmı. Yapışmaması için. Çünkü birleştirerek kasenin içine koyacağım için. Bakın buzlukta kasem. Bademlerim yapıştı. Şimdi püf noktasını size gösteriyorum. Şu şekilde. Alıyoruz. Bu unladığımız yerlerden tutuyoruz. Ki bademlerin şekli bozulmasın diye şöyle önce bir ortaya bırakıyorum. Bakın. Böyle yaparsanız eğer bademlerinizin şekli bozulmaz. Bu kısmı çok önemli. Pilavımız da tam soğumamış. Biraz daha soğursa iyi olur ki hamuru şey yapmasın. Bozmasın. Şimdi şu şekilde hazırlamış olduğumuz iç pilavımızı dibine bir sıra koyuyoruz. Bakın bir sıra bademli iç pilavımızı koyduk. Daha sonra hazırlamış olduğumuz tavuktan kat kat gideceğiz arkadaşlar. Siirt pilavının özelliği budur. İçinde pilavın karışmaz. Kat kat. Tekrar pilav. Oh oh oh, pilavdan yedim arkadaşlar 2 kaşık. Böyle bir lezzet olamaz. Şimdi tekrar lif lif yaptığımız tavuğumu ilave ediyorum. Tekrar iç pilavdan. Oh. Bademler altta kalmış. Oh oh oh, mis. Bakar mısınız şu güzelliğe? En son kalan tavuğumu da ilave ediyorum. Bu kısmı çok önemli. Şimdi 3 kat tavuk eti. Kalan pilavımı da bu şekilde artık üzerini dolduruyorum. Şöyle hafif bastırıyorum arkadaşlar. Hafif. Daha sonra kenarındaki hamurları ortasına bu şekilde kapatıyorum. Şöyle oh mis gibi. 200 derece önceden ısıtılmış falsız fırında pişmeye gidiyor. Siirt perde pilavım fırından çıktı. Yarım saat beklettim. Bakın artık ılıdı. Servis kabıma şöyle alıyorum. Bakın ne kadar güzel pişti. Şu güzel manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Buyurun, hepinize afiyet olsun. Yılbaşı sofranızda bereket, huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Şimdi sunum saati. Şu şekilde kesiyoruz. Kıyamıyorum. Dekor o kadar güzel ki arkadaşlar. Kesmeye kıyamıyorum. Buyurun.
Hepinize afiyet olsun. Perde pilavımın kapağını açtım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tam davet sofralarına bu şık sunumu sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Buyurun, şimdi tadım zamanı. Bakın, bunu bu şekilde kıvırarak da yeseniz ne kadar güzel olur. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bakar mısınız şu içinin güzelliğine? Size iç dokusunu göstermek istiyorum. Etleriyle birlikte pilavımızın güzelliğini. Şimdi şöyle sizin için alıyorum, bakın etinden. Dilerseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ay. Arkadaşlar, bu muhteşem bir lezzet.